Windows 11'in özelleştirilemeyen görev çubuğundan sıkıldıysanız bugün onu tek bir uygulamayla macOS'taki gibi akıcı bir DAC'a dönüştürüyoruz. Görev çubuğunu yüzen hale getirmekten simgelerin fareyi takip eden o dalga animasyonuna kadar tüm adımları sırasıyla göstereceğim. Ayrıca birkaç ek özellik de anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle uygulamayı nasıl kuracağımıza bakalım. Tarayıcımızı açıp şu anda ekranda gördüğünüz adrese gidiyoruz. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Karşımıza Windows ve programlar için özelleştirme pazarı sloganıyla sade bir site çıkıyor. Buradaki mantık şu: WinTalk tek başına ağır bir tasarım programı değil, içerisinde topluluk tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu küçük modlar var ve siz sadece ihtiyacınız olanı indiriyorsunuz. Sitedeki download butonuna basarak kurulum dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz. İndirme geçmişinden dosyaya tıklayarak kurulumu başlatıyoruz. Karşımıza çıkan dil seçim ekranında ok diyerek ilerliyoruz. Kurulum tipinde bize iki seçenek çıkıyor. Standart kurulum veya taşınabilir sürüm isteyenler için taşınabilir kurulum. Ayarı değiştirmeden ileri diyoruz. Birleşen seçim ekranında masaüstüne ve başlat menüsüne kısa yol eklenmesini istemediğim için seçeneklerin işaretini kaldırıyorum. İleri dedikten sonra uygulamanın kurulacağı hedef dizini görüyoruz. Burayı da varsayılan bırakıp kur butonuna basıyoruz. Çok kısa bir süre bekledikten sonra kurulum tamamlanıyor ve bitir diyerek pencereyi kapatıyoruz. WinTalk kuruldu. Görev çubuğunu macOS'taki DAC'a benzetmek için adımları uygulamaya başlayabiliriz. WinTalk ilk açıldığında yüklü modlar kısmı boş gelecektir. Hemen üst taraftaki büyük mavi modlara göz at butonuna tıklayarak mağazaya giriş yapıyoruz. Geliştiricilerin yazdığı modlar burada listeleniyor. DAC'a benzetmenin ilk adımı görev çubuğunu yüzen hale getirmek ve sağ ve sol taraftan kurtulmak. İlk adımımız için en popüler modlardan biri olan Windows 11 Taskbar Styler'ın ayrıntılarına tıklıyoruz. Bu mod sayesinde Windows'un görev çubuğunu gördüğünüz görev çubuklarıyla değiştirebiliyoruz. Bir sürü seçenek var. Windows XP temasına bile dönebiliyoruz. Modu yüklemek için sol üstteki yükle butonuna basıyoruz. Karşımıza dikkatli ilerleyin uyarısı çıkıyor. Bu çok normal çünkü WinTalk modları doğrudan sistemin kabuğuna yani Explorer Exe sürecine müdahale ediyor. Modları yüklemeden önce kaç kişinin indirdiğine, aldığı yıldıza ve mod yapımcısının profillerine bakabilirsiniz. Riski kabul et ve yükle diyoruz. Birkaç saniye içinde mod yüklenmiş oluyor. Şimdi gelelim modu nasıl kullanabileceğimize. Üst menüden ayarlar sekmesine geçiyoruz. Burada bizi Team yani tema seçimi karşılıyor. Varsayılan olarak None seçili. Biraz önce ayrıntılar sayfasında gördüğümüz görev çubuğu görünümlerini bu kısımda seçiyoruz. Amacımız görev çubuğunu DAC'a benzetmek olduğu için Window Glass seçeneğini seçiyoruz ve üstteki ayarları kaydet butonuna basıyoruz. Ayarları kaydettiğimizde görev çubuğu ortaya geliyor ve kenarları oval oluyor. Ama bu görünümü tam anlamıyla temizlemek için görev çubuğundaki arama kutusunu ve sağ taraftaki simgeleri temizlememiz gerekiyor. Bunun için görev çubuğuna sağ tıklayıp görev çubuğu ayarları seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede buradaki arama kutusu seçeneğini gizli olarak değiştiriyoruz. Hazır buradayken sağ alttaki simgeleri ve saati de temizleyelim. Aşağı kaydırıp diğer sistem tepsi simgeleri ayarını genişletiyoruz. Bu kısımda görev çubuğunda görünmesini istemediğimiz simgeleri ve gizli simge menüsü seçeneğini kapatıyoruz. Saati gizlemek için alt tarafta ilgili ayarlar başlığı altında tarih ve saat seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra sistem tepsisinde saati ve tarihi göster ayarını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi görev çubuğu bozuldu bu ayarı kapatınca. Bunu düzeltmek için WinTalk'a dönüyoruz. Taskbar Styler modunu devre dışı bırakıp tekrar etkinleştiriyoruz. Sağ tarafta ayarlardan kapatılamayan simgeler kaldı. Wi-Fi, mikrofon, ses simgeleri gibi. Bunlara biraz sonra geleceğiz ama şimdi görev çubuğunun yüksekliğini ve simgelerinin genişliğini ayarlayalım. Çünkü bu haliyle çok da iyi durmuyor. Bunun için uygulamada geri gidiyoruz ve Taskbar Height and Icon Size modunun ayrıntılarına giriyoruz. Yükle butonuna tıklayıp modu yüklüyoruz. Daha sonra ayarlar sekmesine geçiyoruz. Bu kısımda height ayarını 60 olarak ayarlıyoruz. Button width yani simgelerin genişliği ayarını da 50 olarak ayarlayıp üst tarafta ayarları kaydet butonuna tıklıyoruz. Şimdi sağ taraftaki kapatılamayan simgeleri halledelim. Bunun için Taskbar Trace System Icon modunu buluyoruz. Modun ayrıntılarına girip yüklüyoruz. Ayarlar sekmesine gelip sağ tarafta gözükmesini istemediğimiz simgeleri gizliyoruz. Sağdaki zil simgesini gizlemek için Hide Bell Icon ayarını Always olarak ayarlıyoruz. Ayarları kaydet dediğimizde simgeler gizleniyor. Yalnız burada son bir buton var. En sağdaki üzerine tıklayınca masa üstüne geçmemizi sağlayan buton. Bunu gizlemek için modun ayarlarında Show Desktop Button Width kutucuğuna 0 yazıp ayarları kaydediyoruz. Bu sayede bu butonu da gizlemiş oluyoruz. Görev çubuğu görsel olarak güzel gözükmeye başladı. Şimdi de DAC'taki gibi uygulama simgelerinin dalga efektiyle büyüyüp küçülme animasyonunu ekleyelim. Bunun için Taskbar Dock Animation adındaki modu buluyoruz WinTalk'ta. Modu bulduktan sonra ayrıntılara giriyoruz ve modu yüklüyoruz.
Şimdi modun ayarlarına gelelim. Şu anda herhangi bir ayara dokunmadan bile görev çubuğunda uygulama simgelerinin üzerinde gezerken animasyonu görebilirsiniz. Tabii varsayılan ayarlarla yetinmiyoruz. Burada animasyonun karakterini değiştirebileceğimiz çok detaylı ayarlar var. Örneğin Maximum Scale ayarı simgelerin ne kadar büyüyeceğini belirliyor. Standart olarak %130 seçili. Eğer simgelerin daha belirgin büyümesini isterseniz burayı %150 veya %160 yapabilirsiniz. Ama uygulama henüz erken aşamada olduğu için simgeler büyüdüğünde görev çubuğunun çizgisini aşamıyorlar. İleride bu durum düzelecek muhtemelen. Bu yüzden en fazla %130 olarak bırakıyoruz bu ayarı. Ayrıca bu haliyle herhangi bir uygulama simgesinin üzerine geldiğinizde zıpladığını göreceksiniz. Bunu kapatmak için modun ayarlarını yukarı kaydırıyoruz ve Disable Bounce Effect ayarını açıyoruz. Ayarları kaydettikten sonra gördüğünüz gibi simgeler artık zıplamıyor. Şimdi görev çubuğuna yeni bir özellik ekleyeceğiz. Normalde Windows'ta görev çubuğunu otomatik gizle dediğinizde her zaman gizlenir. Ancak bu mod sayesinde görev çubuğu sadece ekranda tam ekran bir uygulama açıkken gizleniyor. Masa üstüne döndüğünüzde ise sabit kalıyor. Özelliği açmak için Windhawk'ta Taskbar Auto Hide modunu buluyoruz. Ayrıntılarına girip modu yüklüyoruz. Yüklendikten sonra ayarlara giriyoruz. Bu kısımda ikinci sıradaki seçeneği seçiyoruz. Bu sayede bir uygulamayı tam ekrana aldığımızda görev çubuğu gizleniyor, küçültünce geri geliyor. Ayrıca modun ayarlarında bu özelliğin sadece ana ekranda çalışmasını ayarlayabilirsiniz. Bu kısımdan da seçeceğiniz uygulamaları bu özellikten hariç tutabilirsiniz. Aslında dönüşümü tamamladık ama ek bir özellik daha var. Biliyorsunuz Windows'ta koyu tema kullanıyorken bile bazı uygulama pencerelerinin üst tarafındaki menü beyaz olabiliyor. Bu sorunu çözmek için Windhawk'ta Dark Mode Context Menüs modunu buluyoruz ve ayrıntılarına giriyoruz. Bahsettiğim şey tam olarak bu. Bu mod sayesinde menüde bir seçeneğin üzerine gelince genişleyen menü de koyu tema oluyor gördüğünüz gibi. Üst taraftan modu yüklüyoruz. Mod yüklendikten sonra ayarlara giriyoruz. Bu kısımda bu özelliğin ne zaman uygulanacağını ayarlıyoruz. Eğer sadece koyu temadayken uygulansın istiyorsanız ikinci sıradaki seçeneği seçebilirsiniz. Evet, son haliyle görev çubuğu bu şekilde görünüyor ama bu haliyle kullanmanızı tavsiye etmiyorum çünkü denetim merkezine erişimi de kaybediyoruz bu şekilde. Hem güzel görünmesinde hem de gerekli özelliklere erişimi kaybetmemek için son birkaç ayar yapalım. Öncelikle başlat menüsünden görev çubuğu ayarlarına giriyoruz. Diğer sistem tepsiz simgeleri ayarını genişletiyoruz. Genişleyen alanda gizli simge menüsü ayarını açıyoruz. Bu sayede görev çubuğundan açık uygulamaların simgelerine erişimi kaybetmemiş oluyoruz. Windhawk'a dönüp yüklü modlardan Taskbar Tray System Icon moduna giriyoruz. Modun ayarlarına geçip ses ve internet bağlantısı simgelerini tekrar görünür yapıyoruz. Bu sayede hem bu simgeleri görüyoruz hem de bu simgeleri tıklayıp denetim merkezine erişebiliyoruz. Ama fark ettiğiniz gibi denetim merkezi sağ tarafta açılıyor. Bunu ortaya alalım. Windhawk uygulamasına geçiyoruz ve keşfet butonuna tıklıyoruz. Arama kısmına Notification yazıyoruz. Sonuçlar arasından Shelf Layout Positions modunu buluyoruz. Bu mod sayesinde denetim merkezinin yerini değiştirebiliyoruz. Üst taraftan modu yüklüyoruz ve ayarlara giriyoruz. Gördüğünüz bu ayarı Center olarak ayarlıyoruz. Bu sayede denetim merkezini ortaya almış oluyoruz. Yani denetim merkezini ortaya aldık ama bildirimler sağ altta kaldı. Bildirimleri de macOS'taki gibi sağ üstte alabiliyoruz. Geri gelip Customize Windows Notification Placement modunu yüklüyoruz. Modu yükledikten sonra ayarlara giriyoruz. Ayarları yukarı kaydırıyoruz ve Horizontal Placement ayarını Right olarak bırakıyoruz. Sol tarafa almak isterseniz Left seçeneğini seçebilirsiniz. Bildirimleri sağ üstte almak için alt taraftaki Vertical Placement ayarını Top olarak ayarlıyoruz ve ayarları kaydediyoruz. Bu sayede özelleştirmeleri bitirmiş oluyoruz. Yaklaşık 10 dakika içinde Windows 11 görev çubuğunu macOS Duck'ına benzetmiş olduk. Bu arada bu modlar arka planda ne işlemcinizi yoruyor ne de RAM tüketiyor. Siz en çok hangi modu beğendiniz? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.